Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bahtına bizim en sevdiklerimizden olan bu gördüğünüz lezzetli tatlı tarifini hazırladım. Birçok isim veriliyor bu tatlıya ama ben bugün fincan keki veya sufle demek istiyorum tatlım için. Hemen fincan kekimizin tarifine geçiyorum. Böyle gördüğünüz gibi dökmeye elverişli, ucu sivri olan bir kap içerisinde hazırlayacağım kekimi. Öncelikle bir yumurtayı alıyorum karıştırma kabıma. Daha sonra üzerine bir çay bardağı toz şeker ilave ediyorum. Tüm keklerde yaptığımız gibi şeker eriyinceye kadar ve yumurtanın rengi hafifçe açık sarıya dönene kadar çırpıyoruz yumurta ve şekerimizi. Bu şekilde olacak, birazcık köpürmesi gerekiyor. Daha sonra ise birer çay bardağı süt ve sıvı yağ ekliyoruz karışımımıza. Sıvı malzemelerimiz bu kadar. Tüm sıvılarımızı ilave ettikten sonra kısa bir süre daha çırpıyorum ve daha sonra üzerine dolu dolu bir su bardağı un, bir paket kabartma tozu, bir paket şekerli vanilin ve 2 yemek kaşığı da kakao ekliyorum. Hepsini elekten geçiriyorum. Daha sonra yine çırpıcım yardımıyla bütün malzemeleri iyice birbirine yedirecek şekilde karıştırıyorum. Topak kalmamasına dikkat ediyorum. Uzun uzun çırptım ve gördüğünüz gibi akışkan kıvamda bir kek harcı elde ettik. Kekimi ben bu görmüş olduğunuz kahve fincanlarında yapmayı uygun gördüm. Siz dilediğiniz fincan veya ısıya dayanıklı kapla yapabilirsiniz bu keki. Fincanlarımın içini iyice yağlıyorum sıvı yağıyla. Bu aşamada dilerseniz fincanları yağlamak için margarin veya tereyağı da tercih edebilirsiniz. Ben sıvı yağ kullandım. Zaten fincanda servis edeceğim için çok problem olmayacaktır. Ama eğer yapışmasını istemiyorsanız ve fincandan çıkararak servis etmek istiyorsanız katı yağ ile yağlamanız daha uygun olacaktır. Bu şekilde yapışma riski daha az olacaktır kabınıza. Gördüğünüz şekilde hemen fincanlarıma çok fazla olmayacak şekilde harcımı bölüştürüyorum. Kekimiz kabaracağı için eğer çok fazla koyarsanız fincanlara bu taşmalarla karşılaşabilirsiniz. Hoş görünmeyecektir. O yüzden oldukça az koymaya, yani dudak payı diyelim, dudak payı bırakmaya dikkat ediyoruz fincanlarımızda. Görmüş olduğunuz benim kullandığım bu kahve fincanlarım normal küçük Türk kahvesi fincanlarıyla 1,5 ölçü alıyor. Ona göre ölçünüzü ayarlayabilirsiniz kullanacağınız fincanlarınız için. 5 kişilik bir aile olduğumuz için 5 tane bu fincandan kullandım ve artan kek harcımı da 2 büyük Nescafe fincanına bölüştürdüm. O şekilde pişirdim. Yani hazırlamış olduğumuz bu az malzemeli kek harcıyla ben toplamda 7 fincan kek elde etmiş oldum. Eğer siz büyük fincan kullanırsanız daha az, küçük fincanlar kullanırsanız da daha çok sayıda elde edebilirsiniz keklerinizi. Fincan keki diyoruz ama fırında pişireceğimiz bir kek değil, tencere keki olacak bizim keklerimiz.
Yani fırın kullanmadan tamamen pratik bir şekilde tencerede hazırlayacağız bugün kekimizi. Bütün fincanlarınızın sığabileceği genişlikte ve birazcık derin bir tencere tercih etmenizi öneririm. Kapağı kapalı olarak keklerimizi pişireceğimiz için birazcık derin tencere kullanmanızda fayda var. Çünkü yapışmalar olabilir. Bunun önüne geçmek için dediğim gibi birazcık derin tencere tercih etmeniz gerekiyor. Bu şekilde tencereye yerleştirdikten sonra keklerimizi hemen üzerine fincanlarımızın yarısına gelecek kadar kaynamış, önceden hazırladığımız kaynamış suyu ilave ediyoruz tenceremizin tabanına. Tabi dikkat ediyoruz, fincanlarımızın içine gelmemesi gerekiyor bu suyun ve üzerinde nem olacağı için, nemin de kapağımızdan keklerimizin üzerine akmaması için üzerine temiz bir mutfak havlusuyla kapatıyoruz. Daha sonra kapağımızı kapatıyoruz ve ocakta yanma riskine karşı mutlaka uygun bir bez kullanın. Bu şekilde kenarlarını içeriye doğru kıvırırsanız tüm riskleri önlemiş olursunuz. Daha sonra ocağımıza alıyoruz ve orta ateşte pişirmeye bırakıyoruz. Kekin kıvamına göre pişireceğiniz dakika süresi fark edecektir. Bakın ben bunları birazcık erken çıkardım. Yaklaşık 10 dakikada çıkardım bu keklerimi. Diğerlerini de birazcık daha bekletiyorum. 13 ila 15 dakika arasında pişireceğim keklerimi. Kıvamlarını daha sonra sizlere göstereceğim. Bu şekilde bakın fincanlarımızın içindeki keklerimiz tamamen kabarmış oluyor. Keklerimiz buharda piştiği için kesinlikle fırında pişmiş keklere benzemiyor. Gördüğünüz gibi üzerinde ne bir tabaka ne bir katılaşma olmuyor. Oldukça yumuşak kıvamda oluyor keklerimiz. Bir de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çıkarırken mutlaka bir mutfak eldiveni veya bir bezle çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Oldukça sıcak çünkü fincanlarımızın dışları. Keklerimizin kıvamının pişirme süresine göre değişeceğini söylemiştim. Şöyle sizlere birkaç tane örnek göstermek istiyorum. Bu göstermiş olduğum kekimizi 10 dakika kadar ocakta beklettim. Yani 10 dakikalık pişme süresinde bu hale gelmiş oluyor kekimiz. Gördüğünüz gibi içi oldukça hala sıvı ama pişmiş durumda. Kesinlikle çiğ değil ama yumuşak bir kıvamda oluyor. Tamamen sufle kıvamında yani. Gösterdiğim kekimiz ise 13-14 dakika kadar ocakta durdu. Diğerlerini çıkardıktan sonra birazcık daha beklettim bunları. Bu gördüğünüzde içi birazcık daha katılmış durumda ama tamamen yumuşak. Yani öyle sert bir dokusu yok. Oldukça yumuşak, pufuduk bir kek olmuş oluyor fincanda. Eğer siz de bizim gibi çikolata tutkunuysanız bu şekilde daha az pişirerek daha yoğun çikolata tadı elde edebilirsiniz. Ama yok hayır ben kek yemek istiyorum diyorsanız birazcık daha fazla ocakta tutarak kek kıvamında hazırlayabilirsiniz pişirdiğimiz sufleleri. Bu şekilde fincanda servis edebileceğiniz gibi suflelerimizi dilerseniz tabağa da çıkarabilirsiniz. Şu şekilde bir kürdan yardımıyla kenarlarında yapışan kısımlarını ayırıyoruz. Ve hemen tabağımıza ters çevireceğiz. Dediğim gibi eğer daha düzgün bir şekilde çıkmasını istiyorsanız katı yağ ile yağlamanızı öneririm. Ben sıvı yağ ile yaptığım için birazcık yapışmalar olacaktır ama hiç kötü görünmeyecek. Bu şekilde de gayet şık duracaktır. Keklerimizin ortasına koyduğumuz çikolata gördüğünüz gibi erimiş ve çok güzel bir görüntü çıkarmış ortaya. Dilerseniz çikolatasız da yapabilirsiniz ama bu şekilde birer tane küçük parçalar halinde çikolata koyarsanız çok daha akışkan kıvamı elde edersiniz. Bu şekilde servisin de şöyle iç yapısını sizlere göstermek istiyorum. Tamamen gördüğünüz gibi yumuşacık keklerimiz oluyor. Böyle de servis edebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış.
Videomun sonuna hazırlamış olduğum keklerin değişik kıvamlardaki hallerini de çekip ekledim. Onları da izleyebilirsiniz. O şekilde fikir edinebilirsiniz. Keklerimi 10, 12, 15 dakika olacak şekilde pişirdim. Ve tabii fincan büyüklüğüne göre de kekin iç yapısı değişiyor. Onu da göz önüne almanızı öneririm. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizinle bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak mutlaka abone ol butonunu tuşlayarak bana destek olun lütfen. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.